Hatırlarsanız İngilizce rüya görüyor musunuz dersimizde akıcı İngilizce konuşmanın ne olduğu hakkında epeyce konuşmuştuk. Dersimizin sonuna doğru ise aklınızda çeviri yapmadan konuştuğunuz takdirde akıcı İngilizce konuşmaya bir adım daha yaklaşacağınızı belirtmiştim. Sabırla onca dersimizi izleyip bu derse geldiğinize göre sanırım size nasıl çeviri yapmadan İngilizce konuşabileceğinizi anlatayım, değil mi? Neden İngilizce konuşamıyorum dersimizin bu bölümünde özellikle bir yabancı dili, mesela İngilizceyi ilk kez öğrenen neredeyse herkesin yaptığı bir hata hakkında konuşmak istiyorum. Bu video dersi izliyorsanız muhtemelen siz de İngilizceyi aklınızda çeviri yaparak konuşuyorsunuz. Neyse ki bunun çözümü oldukça kolay. Her dersin başında anlattığım üzere lütfen bu video dersinin İngilizce veya Türkçe altyazılarını açmayı unutmayın. Şu ana kadar yayınladığım videoların altyazılarını açarak izleyen öğrencilerim bu dersleri sadece izlemekle kalmayıp çok daha değişik şekillerde değerlendirmişlerdir ve siz de onlardan biri olabilirsiniz. Bu derste anlattığım her şeyi yazılı bir Türkçe veya İngilizce PDF olarak indirmek isterseniz video açıklamasındaki ders sayfası linkini ziyaret edip indirebilirsiniz. Evet, ders zilimiz de çaldı. Haydi dersimize başlayalım. Hmm. İngilizceyi yeni öğrenmeye başlamış birçok insanın yaptığı ortak hata, birisiyle sohbet ederken cümleleri akıllarında ana dillerinden İngilizceye çevirmektir. Eğer birisiyle sohbet ederken her söyleyeceğiniz şeyi ana dilinizden İngilizceye çevirerek konuşuyorsanız, ileride çok büyük sorunlarla karşılaşacaksınız. Bir cümleyi aklınızda tercüme ettiğinizde sizinle konuşan insanı ortalama 2-3 saniye bekletmiş olursunuz. Bu bekleme sebebiyle sohbetin akıcılığı bozulmuş olur ve sohbet ettiğiniz insanın ilgisi dağılır. Aklında çeviri yapan insanlar konuşma İngilizcesinden ziyade yazılı İngilizce ile konuşurlar. Konuşma İngilizcesinde kullanılan İngilizce ile yazı İngilizcesinde kullanılan İngilizce aynı değildir. Kullanılan dil bilgisinden tutun, seçtiğiniz kelimelere kadar birçok şey farklıdır. Konuşma İngilizcesi için gerekli olan, daha önceki derslerde bahsettiğim bağlantılı konuşma kurallarını ana dilinizden çeviri yaptığınız takdirde kullanamazsınız. Yazı İngilizcesinde bağlantılı konuşma yoktur. Konuşma İngilizcesi ve bağlantılı konuşma nedir bilmeyenler için ve unutmuş olanlar için İngilizce aksanımı nasıl düzeltebilirim video dersini izlemelerini tavsiye ederim. Eğer orta seviye İngilizce konuşuyorsanız ve hala aklınızda çeviri yaparak sohbet ediyorsanız bu alışkanlığınızdan bir an önce vazgeçmeniz gerekiyor. Neyse ki bu derste size vereceğim bazı tüyolar sayesinde bu kötü alışkanlığınızdan yavaş yavaş kurtulabilirsiniz. İngilizceyi veya herhangi bir yabancı dili ilk kez öğrenecekseniz bu kötü alışkanlığı daha en baştan edinmemek sizin için en iyisidir. Elbette bir süredir İngilizce konuşanlar da bu alışkanlıktan kurtulabilirler. Küçük ve basit adımlarla İngilizce düşünme alışkanlığı elde edebilirsiniz. Yeni başlayan seviyesindeki biri henüz çok fazla İngilizce konuşamaz ve uzun cümleler kuramaz. Ama bazı basit kalıpları söyleyebilir. Örnek vermek gerekirse güne yeni başladığınız zaman evdeki herkese "Good morning", günaydın diyebilirsiniz. Karşınızdaki kişiye nasıl olduğunu "How are you?", nasılsın ile sorabilirsiniz ve aynı soru size sorulduğunda karşılık olarak "I'm good", iyiyim veya "I'm tired", yorgunum gibi cümlelerle karşılık verebilirsiniz. Gün içerisinde olabildiğince kolay cümlelerle sohbet etmeye çalışın. Mesela bir şey istediğinizde I want to eat, yemek istiyorum veya I want, istiyorum gibi kalıplar kullanın. Sohbet ettiğiniz kişiye do you want, istiyor musun diye soru sorabilirsiniz. Sevdiğiniz şeyler, yapmak istediğiniz şeyler, ruh haliniz ve istemediğiniz şeylerle ilgili kısa sohbetler yapmaya çalışın.
Zamanla diyaloglarınız daha fazla bilgi içerecek ve daha değişik şeyler hakkında konuşabileceksiniz. Gün içerisinde basit İngilizce cümlelerle muhabbet ederek İngilizceyi yaşamaya başlayabilirsiniz. Evinizde sizden başkası yoksa sorun değil. Biraz önce bahsettiğim şeyi kendi kendinize de yapabilirsiniz. Gün içerisinde kendinizle sohbet edin. Kendinize sorular sorun ve cevaplar verin. Mesela nasıl hissettiğinizi, ne yapmak istediğinizi veya istemediğinizi dile getirin. O an yaptığınız şeyleri İngilizce anlatmaya çalışın. Mesela dişinizi fırçalıyorsanız I'm brushing my teeth, dişimi fırçalıyorum diye kendi kendinize söyleyin. Daha sonra her gün bunu yaptığınızı I brush my teeth every day diye cümlelerinize detaylar ekleyin. Eğer bir şeyi nasıl söyleyeceğinizi tam olarak bilmiyorsanız elinize ders kitabınızı ve sözlüğünüzü alın. O cümlenin nasıl söyleneceğini araştırın. Böylece basit seviyede fonksiyonel İngilizce çalışırsınız. Fonksiyonel İngilizce dediğimiz şey bir işlemi gerçekleştirebilmek için öğrendiğimiz İngilizcedir. Mesleki İngilizce fonksiyonel İngilizcedir. Daha sonra bu konu hakkında video kursları da yapmayı düşünüyorum. Unutmadan video ders istekleriniz olursa lütfen bana söyleyin. Ben Japonca öğrenirken her gün kendimle değişik konularda sohbet ederdim. Mesela mutfakta yemek pişirirken pişirdiğim yemeği kendime anlatırdım. Yemeğin içinde kullandığım sebzeleri, pişirme şeklini ve yemeğin kokusunu anlatmaya çalışırdım. Etrafımda bunları duyan insanlar biraz garipsese bile sorun değildi. Bazen onları da sohbete dahil etmeye çalışırdım. Benden çok daha iyi Japonca konuşan insanlardan değişik kelimeler ve cümleler öğrenirdim. Böyle böyle Japoncayı düşünerek konuşmaya başladım. İnsanlar kendi kendine konuşmaya başladıkça daha yaratıcı çözümler bulurlar. Mesela ben ilk kez tanışacağım bir insanla hangi konularda sohbet edebileceğimi düşünürdüm. Onlara ne tür sorular sorabileceğimi ve onlardan ne tür cevaplar alabileceğimi aklımın bir ucuna veya bir kağıda not ederdim. Bir şeyi aklımda 100 kere düşündükten sonra artık o şeyi aklımda ana dilimden İngilizceye çevirmeme gerek kalmazdı. Zaten olması gereken de budur. Kendi kendinize o kadar çok sohbet edeceksiniz ki her türlü senaryoyu aklınızda yaşamış olacaksınız. Size aklınızda düşünmediğiniz bir şeyler söylense bile artık eskisi kadar fazla düşünmeden veya çeviri yapmadan konuşabilecek bir hale geleceksiniz. Bu bir anda gelişen bir alışkanlık değildir, zamanla oluşacaktır. Bir insana bir şeyi İngilizce anlatabilmek için kendinizi bu konuda geliştirmeniz gerekiyor. Bunu ister kendi başınıza bolca kelime ve cümle çalışarak yapabilirsiniz, isterseniz de oyunlar oynayarak yapabilirsiniz. Bir önceki dersimizde sosyal dalma için katılabileceğiniz etkinliklerden bahsetmiştim. Benim bir ara düzenli olarak katıldığım ve size de bahsettiğim Interlanguage Club etkinliğinde İngilizce tabu oyunu oynardık. Tabu oyununu bilmeyenler için kısaca bir açıklama yapayım. Tabu bir kelime tahmin etme oyunudur. Bu oyunu küçük veya büyük gruplar halinde oynayabilirsiniz. Oyunda amacınız kum saatindeki zaman tükenmeden ve yerden aldığınız kartta yazan kelimeyi söylemeden takım arkadaşlarınızın bu kelimeyi tahmin etmesini sağlamaktır. Elbette iş o kadar kolay değil çünkü bu kelimeyi anlatırken söylememeniz gereken bazı yasak, eş anlamlı veya bağlantılı kelimeler de var. Durum böyle olunca hayal gücünüzü ve anlatma becerinizi iyice geliştirmeniz gerekiyor. Bu oyunu ana dilinizde oynadıysanız bir de İngilizce oynamaya çalışın. Arkadaşlarınızla haftada 1-2 kere tabu oynayarak çok kısa sürede İngilizce yorumlama becerinizi geliştirebilirsiniz. Tabu gibi İngilizce konuşabilme becerinizi yükselten ve kelime hazinenizi arttıran daha birçok oyun var. Örneğin Scrabble ile yeni İngilizce kelimeler öğrenebilirsiniz veya unuttuğunuz kelimeleri hatırlayabilirsiniz. Masaüstü oyunlar ile İngilizce öğrenmek de çok zevkli bir şeydir. Ben yeni bir yabancı dil öğrenirken kullandığım elektronik cihazlarımı, örneğin bilgisayarımın veya cep telefonumun kullanıcı arayüzünü öğrenmek istediğim dile çeviriyorum. Mesela telefonunuzun ayarlar bölümüne girin ve telefon dilini İngilizceye çevirin. Eğer İngilizceye yeni öğrenmeye başladıysanız bunu daha sonraki seviyelerde yapabilirsiniz. Çünkü elektroniklerdeki teknik İngilizce size biraz zor gelebilir. Televizyonunuzun, bilgisayarınızın veya cep telefonunuzun başında
çok fazla zaman geçiriyorsanız size verebileceğim bir tüyo daha var. Örneğin YouTube'da ilginç ve eğitici bir İngilizce video izliyorsanız o videoda söylenilen bir şeyi hem bir kağıda hem de aklınızın bir ucuna not edin. Videodaki konuşmacıyı taklit etmeye çalışın. Eğer hatırlarsanız bebeklerin ana dillerini büyükleri taklit ederek öğrendiklerini İngilizceyi yaşıyor musunuz video dersimizde öğrenmiştik. Burada uyguladığımız şey aynı bebeklerin yöntemiyle dil öğrenmektir. Elbette taklit ederek öğrendiğimiz kelimeler ve cümle kalıpları normal İngilizce çalışmalarımızın önüne geçmemeli. Çünkü burada sadece o cümleyi veya kelimeyi öğreniyoruz. O cümlenin bir benzerini doğru bir şekilde kendi kendimize oluşturabilmemiz için onun dil bilgisinde çalışmamız lazım. Her gün bu bahsettiğim yöntemleri kullanarak İngilizceyi düşünerek konuşabilirsiniz. Bir şeyin alışkanlık haline gelmesi yaklaşık 21 gün almaktadır. Eğer düzenli olarak biraz önce bahsettiğim yöntemleri uygularsanız bunlar hayatınızın bir parçası haline gelecektir ve çok hızlı bir şekilde akıcı İngilizce konuşma kabiliyeti kazanacaksınız. Arkadaşlar, çeviri yapmadan İngilizce konuşmak sandığınız kadar zor bir şey değilmiş, değil mi? Bu derste bahsettiğim şeyleri en kısa zamanda İngilizce öğrenme yol haritanıza dahil etmeyi unutmayın. Unutmadan izlediğiniz bu dersi beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve daha sonra da sevdiklerinizle de bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Sol tarafımda gördüğünüz sosyal medya sitelerinden de bizi takip edebilirsiniz, sevinirim. Bu ve diğer tüm video derslerimizi Bay İngilizce'nin internet sayfasından da izleyebilirsiniz. Bu video kursumuzun son ödevini veriyorum. Bundan sonraki son 2 dersimizin ödevi olmayacak ama genel bir testimiz olacak. Son dersimize geldiğimizde de daha detaylı açıklayacağım. Bu dersin ödevlerini video açıklamasındaki ders sayfası linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Umarım bu ders de sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşürüz arkadaşlar.